Tiyatro, insanı insana, insanla anlatma sanatı. Bu insanla kısmı bazen biraz sıkıntı olabiliyor. Bu kadar çok insanın ve insan ilişkisinin olduğu bir iş ortamında sosyal enerjiniz sınırlıysa, yani bir içe dönükseniz nasıl sağ kalacaksınız? Mesleki ilerleyişiniz için ihtiyaç duyduğunuz ilişkileri nasıl kuracaksınız? O yoğun provaları, o bulunmak zorunda olduğunuz kulis ortamlarını, o boy göstermeniz gereken galaları, törenleri nasıl atlatacaksınız? Ve en önemlisi, bu kadar çok ve kaçınılmaz olarak insanla, insan ilişkileriyle yapılan bir mesleği dengenizi bozmadan nasıl sürdüreceksiniz? Buyurun konuşalım. Benim kendimi bir içe dönük olarak tanımlamam ve hayatımı buna göre düzenleyebilmem için 30'lu yaşlarımın ortalarına gelmem gerekti. Zaten öncesinde bu tanım şimdiki kadar netleşmemişti. 2012 senesinde Susan Cain'in Sessiz Güç adlı kitabı çıkıp da içe dönük olmanın avantajlarına dikkat çekene kadar insanlarda içe dönük olmanın da iyi bir şey olabileceğine dair bir bilinç yoktu. Şimdilerde artık içe dönük olmak veganlık falan gibi bilinen bir tanım haline aldı. Ama maalesef ben çocukken bunun adı bu şekilde konmamıştı. O zamanlar içe dönüklere içine kapanık denirdi. Çocuğunuz içine kapanık. Ya da asosyal denirdi ya da yabani denirdi. Bana yabani denirdi genelde. Ben de sorunun kaynağını kendim olarak görüyordum haliyle ve henüz kendimi doğru şekilde tanımlayıp kabullenmediğim için ve üstüne üstlük tiyatro gibi sosyallik gerektiren bir mesleği seçtiğim için kendimi sürekli olarak dengemi bozan durumlara maruz bırakıyordum. Rahatlamak için, dengemi toplamak için de sürekli abur cubur yiyordum. Ben bir içe dönüyüm ve dengemi bozdum diyecek bilince de henüz sahip olmadığım için kendimi yemek bağımlısı, iradesiz ve sosyal olarak beceriksiz sanıyordum açıkçası. 20'li yaşlarımın ikinci yarısında hayatımı değiştiren bir şey yaptım. Motosikletle tek başıma uzun yolculuklara çıkmaya başladım. Böyle tek tabanca, arkamda çadırım, 3-5 parça eşya, dura kalka. O kadar kendi doğama uygun, kendi meşrebimce akıp gittiğim zamanlardı ki hala da öyle, hala yapıyorum bu yalnız seyahatleri. O yalnız yolculuklarda her şeyin yerli yerine oturduğunu hissetmeye başladım. Pek çok şey gibi yemekle ilişkimin de mucizevi biçimde düzeldiğini fark ettim. Aslında bunun yalnız olmanın ve birine uyum sağlama baskısından kurtulmanın rahatlığıyla ilgili olduğunu da sezdim. Ama bu sezgiyi şehirdeki gündelik hayatıma öyle hemen adapte edemedim. Çünkü tiyatro müzisyeniyim ve bu meslek insan ilişkilerinden kaçarak olmuyor. Benden çok fazla sosyallik istiyor, uyum becerisi istiyor, geçinme becerisi istiyor. Yani normalde tercih etmeyeceğiniz kadar çok ilişki kurmak zorundasınız. Mesleğimden vazgeçmeye niyetim olmadığı için ve kendimi de bir dışa dönüğe dönüştüremeyeceğim için bu şekilde var olmanın yollarını aramaya başladım. Hala da araştırmaya devam ediyorum. Ama epeyce bir şey de keşfettim. Şimdi bunları sizinle paylaşacağım. Umarım faydası olur. Bunu bir çeşit pil ömrü uzatma ayarı gibi düşünün. Dışa dönük insanlar başka insanlarla vakit geçirdikleri zaman kendilerini yenilenmiş hissederler. Enerjilerini insan ilişkilerinden alırlar. Biz içe dönükler tam tersine enerjimizi kendimizle geçirdiğimiz yalnız zamandan alıyoruz. Ve insanlarla ilişki kurduğumuzda aslında enerjimizden yiyoruz. Bu kim olursa olsun, o kişiyi ne kadar seversek sevelim. Bizim için dünyanın en müthiş insanı olsun, hayatımızın aşkı olsun. Yine de onunla iletişim kurmak bizim bataryamızdan azar azar yer. Bataryamızın daha yavaş tükenmesi için neler yapabiliriz? Konuşacağız, merak etmeyin. Hakkı verilmiş bir 10 saniyenin etkisini hiç ama hiç azımsamayın. Hele ki hakkı verilmiş 1 dakika. Hele ki 5 dakika. Sonsuzluk gibi. 10 dakika zaten artık başka bir boyut. O her kafadan bir ses çıkan kaotik provaların içinde sadece kendinizle kalmak için ayırabileceğiniz 10 saniye, 30 saniye, 1 dakika o kadar büyük fark yaratır ki. Kendinizi kendinizle anlatma sanatı olur.
Bu şakayı yaptığım için özür dilerim. Hemen geçiyorum. Burada önemli olan bütün işgalcileri püskürtmek ve kendinize ayırdığınız o mikro zamanı tertemiz tutmak. Bu ne anlama geliyor? O esnada telefona bakmayacaksınız, video izlemeyeceksiniz, dikkatinizi kurcalayacak bir müzik dinlemeyeceksiniz. Zaten başka biriyle konuşmayacaksınız. Sadece siz, nefesiniz, boşluk, hiçbir şey yapmama hali. Aslında bu bir çeşit mindfulness, yani farkındalık çalışması gibi, ama bunu böyle kabul etmek ya da etmemek size kalmış. Gün boyunca fırsat buldukça 1 dakikanızı, 2 dakikanızı sadece durmaya, kendinizle kalmaya, nefes alıp vermeye, mümkünse pencereden dışarı bakmaya ayırabilirseniz, günü tamamlamanın çok daha kolay olduğunu göreceksiniz. Kalabalık bir ortamda bu mikro şarj sürelerine sahip çıkabilmek çok önemli, başka bir beceriye ihtiyaç duyuyor. Sınır koyma becerisi. Üstelik de net ve kibar bir şekilde sınır koyma becerisi. Geçen sene Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine şehir tiyatrolarında çok büyük bir prodüksiyon yaptık, ama çok büyük. Bu memleket bizim, belki denk gelmişsinizdir. Ekip 500 kişi filan. Şehir tiyatroları tam kadro sahnede, ortalık yıkılıyor. Çiğdem Erken müzik direktörü, ben de onun yanındayım. Çok sesli koroyu çalıştırıyoruz. Her kafadan bir ses çıkıyor, ama her anlamda yani ses çıkıyor. Ara verdiğimizde genelde en sakin yer sahanlıktaki merdivenler oluyordu üst katta. Orada sessizce oturuyorum kendi kendime. Mikro şarj. Oyuncular da biraz panik, hepsi değil ama bazıları. Hemen öğrenmek istiyorlar, parçaları hemen çözmek istiyorlar. Beni sahanlıkta bulup, orada bile bulup yani soruyorlar. Burçak şurası şöyle mi, burası böyle mi diye. Eskiden olsa hepsine hemen sordukları an cevap verirdim. Ve hiç dinlenememiş, kendimi şarj edememiş olarak provaya dönerdim. Ama artık bazı şeyleri öğrendiğim için o provada özellikle rica ettim. Ara bittikten sonra geleyim, konuşalım dedim. Ve o aramı kimseye yedirmedim. Burada püf nokta o insana karşı net ve kibar olmak. O an sınır çizmeyip, arkadaşınızın sorusuna cevap verip, dinlenememiş olarak, kendinizi şarj edememiş olarak provaya dönerseniz, sonra arkadaşlarınıza bilenirsiniz. Alıngan ve sinirli olmaya başlarsınız. Çünkü dengeniz bozulmuştur. Hakkınız yenmiş gibi hissedersiniz. Oysa siz hakkınızı savunmadınız zaten. O yüzden doğru zamanda, doğru şekilde sınır çizmek çok önemli. Tüm ilişkilerde önemli, ama bir içe dönük için bataryanın uzun gitmesi açısından daha da kritik. İş ortamında sınır çizerken çok dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Verdiğiniz sözü yerine getirmek. Yani aradan sonra konuşalım dediyseniz, aradan sonra o arkadaşınızın yanına gidip konu neydi tekrar söyler misin demeniz gerekiyor. Bu bizim toplumumuzda özellikle önemli. Çünkü biz tam anlamıyla yetişkin bir toplum sayılmayız. Sağlıklı sınırlar koyma fikrine hala tam olarak alışamadık. Fazla iç içeyiz. O yüzden o arkadaşınız aman buna ne havalıymış falan deyip size içten içe bozulmuş olabilir. Ama onun sıkıntısıyla samimi olarak ilgilendiğinizi görürse büyük ihtimalle ön yargısını yener. Ve bilir ki ara olduğunda Burçak'ı rahatsız etmemesi gerekiyor. Ama çalışma vakti geldiğinde Burçak muhakkak onun derdini çözmeye gayret edecek. Ben bunu tabii ki kendi perspektifimden söylüyorum. Bir müzik direktörü olarak, vokal koçu ya da korepetitör olarak, oyuncularla müzik çalışan biri olarak söylüyorum. Benim düsturum her zaman oyuncuyu desteklemek, cesaretlendirmek ve rahatlatmak üzerine. Ama bunu yapabilmek için önce kendim dengede kalabilmem gerekiyor tabii. İster benim gibi tiyatro müzisyeni olun, ister oyuncu olun, yönetmen olun, yazar olun ya da tasarımcı olun. Tiyatro mesleğinde kaçınamayacağınız sosyallik zamanları var. Mesela benim için kendim sahneye çıktığım konserler. Nereye kaçayım yani? Premierler, ödül törenleri, gala kokteylleri. Böyle günlerde güler yüzlü ve dışa dönük olmak işimizin bir parçası. Biz tabii yine mikro şarj aralarımızı kullanacağız. Böyle balkonlarda, teraslarda siz de mi partiden sıkıldınız denen o kişi olacağız. Ya da o günlerde bazı işlere, bazı görüşmelere hayır demeyi bileceğiz enerjimizi saklamak için. Ama öyle ya da böyle bizi aşan bir sosyalliğin içinde olacağız ve bunu kolaylaştırmanın, yani şarjımızı sağlam tutmanın en etkili yollarından biri de güzel bir zırh giymek ve savaş boyalarımızı sürmek.
Ben normalde dış görüntümle bence makul düzeyde ilgileniyorum. İşte kendime ve çevremdekilere saygımı gösterecek kadar. Ama böyle özel günlerde aynaya baktığınızda kendinizi ne kadar şık, havalı, ne kadar çekici hissederseniz sosyal enerjiniz de o kadar artıyor. Yüzeysel duyuluyor biliyorum ama yadsınamaz bir gerçek. Aynaya baktığınızda gördüğünüz şeyden o kadar memnun olmalısınız ki bunu başkalarıyla paylaşmayı istemelisiniz. Başkalarının sizi görmesini istemelisiniz. Ve bunun sizin vücut özelliklerinizle hiçbir ilgisi yok, inanın. Doğru giyimle, doğru stylingle, doğru saçla, doğru makyajla herkes çekici ve havalı olabilir. Yaşı, tipi, kilosu, boyu ne olursa olsun hiç önemli değil. Eğer siz kendinizi böyle hissedemiyorsanız bu işi doğru biçimde yapmıyorsunuz demektir. Yani doğru giyinmiyorsunuz demektir. Doğru tarzı oluşturamamışsınız demektir. Ben de çok doğru yapamadığım için bazen tasarımcı arkadaşlarımdan fikir alıyorum. Bazen videolar izliyorum, Pinterest'e bakıyorum. Yani stil gözümü geliştirmeye çalışıyorum ve gerçekten faydasını görüyorum. İyi göründüğünü hissetmek insanı gerçekten zırh gibi koruyor. Ve sosyal şarjınızın çok daha uzun gitmesini sağlıyor, inanın bana. Bir de buna ekleyebileceğimiz bir şey daha var. Böyle saçınıza son bir sprey sıkmak gibi düşünün şimdi bunu. İnsanların sizi görmekten mutluluk duyduğuna inanmayı seçin. Tabii eğer zaten inanmıyorsanız. Buna özellikle seçin diyorum çünkü seçebiliriz. O güç bizim elimizde. Sevildiğime, kabul gördüğüme inanmayı seçmenin benim elimde olduğunu ben fark ettiğim zaman bu benim için her şeyi çok kolaylaştırdı. Sizin için de kolaylaştırmasını çok istiyorum. O yüzden altını çiziyorum. Hazır güzelce süslenmişken şu gala gecesinden devam edelim. Kokteylde geziniyorsunuz, tanıdığınız biriyle karşılaştınız. Doğru cümlelerle akıcı bir sohbet açılması gerekiyor. Sonuçta kokteyller bunun için. Ben bir içe dönük olarak hemen her zaman şu formülü uygularım. Öncelikle biraz iltifat ederim. Görünüşüyle ilgili bir detayı özellikle vurgularım ki iltifatım öyle genel geçer duyulmasın. Ama bunu samimiyetle yapıyorum bu arada. Yani öyle laf olsun diye ya da bir çıkarım olduğu için yapmıyorum. O kişiye dikkatle bakıyorum. Onda hoşuma giden bir şey görüyorum ve bunu dile getiriyorum, o kadar. Sonra o kişinin anlatmaya başlamasını sağlamak için birkaç anahtar soru soruyorum. Tabii inşallah o kişiyle ilgili anahtar soruları soracak bilgilere sahibimdir. Sonra konuşma akıyor zaten. Sadece kilit noktalarda basit yönlendirmeler yapıyorsunuz, o kadar. Ama benim burada esas altını çizmek istediğim nokta, karşınızdaki sizinle eşit seviyede biri diyelim. Yakın yaşlarda olduğunuz biri mesela. Güzel bir sohbeti yürütmek sadece sizin sorumluluğunuz değil. İçe dönükler genelde zaten kendilerini sosyal anlamda beceriksiz gördükleri için sohbet yürütme baskısını çok fazla hissederler. Yani o sohbeti karşınızdaki de açabilir ya da yürütebilir. Yürütemiyorsa da kibarca vedalaşılır. Bu da dünyanın sonu değil. O kişi sizin için bir iş bağlantısı idiyse, yani aklında kalmak istediğiniz biri ise, emin olun bunu yapmak için başka fırsatlarınız olur. Hiç kimse öyle tek bir fırsatı kaçırdı diye sersefil olmaz, merak etmeyin. Hayat kaçan fırsatlarla, biri kapanıp biri açılan kapılarla dolu. İçe dönük olmak sosyal becerilerimiz olmadığı anlamına gelmiyor. Sosyal şarjımızı yönetmeyi bilmemiz gerektiği anlamına geliyor, o kadar. Ben de bunu anlamaya başladığımdan beri, yani son birkaç senedir bir ortama girdiğimde ya da biriyle karşılıklı oturduğumda bunun müthiş eğlenceli, çok tatmin edici bir iletişim olmasına dair sorumluluk almamaya çalışıyorum. O an bir şey söylemek istersem söylerim, istemiyorsam söylemem. O sohbet bana cazip geliyorsa dahil olurum, gelmiyorsa dahil olmam. Sessizce oturup insanları izlerim. Çok sıkıldıysam kalkıp giderim. Kendinizi bir şeylere mecbur hissetmediğiniz zaman insanlarla bir arada olmak gerçekten daha kolay. Üstüne titrediğiniz romantik ilişkinize nasıl davranırsınız? Ona öncelik verirsiniz. Onu görmek için çaba harcarsınız. Güzel şeyleri onunla paylaşmak istersiniz. İçe dönükler olarak aynısını kendimize yapmamız lazım. Kendimizi hayatımızın aşkı olarak görmemiz lazım. Bu yani en çok kendinizi sevin, başkalarını daha az sevin gibi bir şey demek değil. Aslında aksine. Bence gerçek mutluluk başkaları için bir şeyler yapmakta. Başkalarının hayatlarını olumlu etkilemekte yatıyor. Ama başkalarıyla iyi ilişkiler kurabilmek için, başkaları için bir şeyler yapabilmek için de kendimizi dengede tutmamız şart. Sınır koyma konusunda konuştuğumuz gibi kendinize ve sınırlarınıza sahip çıkmazsanız
Sevdiğiniz insanlara içerlemeye başlarsınız. O zaman da kimseye faydanız olmaz. Geçen yaz Ağrı Dağı Efsanesi provasındaydık şehir tiyatrolarında. Ben de oyunun hem müzik direktörüyüm hem orkestra şefiyim. Başım acayip kalabalık yani. Provalar çok yoğun ve çok yorucu geçiyor. Kendime ufak bir alışkanlık edindim. Provadan çıkıp eve gitmeden önce eve yakın bir koru var ya da bir park var. Orada sessizce kendimle baş başa oturdum. Akşam yemeği saati ise yemeğimi de koruda yedim. Kendimle piknik yaptım. Ağaçlara baktım. Eve öyle döndüm. Bu kendime planlayarak özellikle ayırdığım bir zaman. Kendimle çıktığım bir randevu. Bu randevuyu kendinize evde de verebilirsiniz ama onun da özel bir zaman dilimi olması lazım. Ne kadar süreceği, neyi kapsayacağı tamamen size kalmış. Ben doğada olmayı çok severim. O yüzden koruya ya da parklara gidiyorum ya da sahilde bisikletle geziyorum ya da daha çok vaktim varsa minik bir karavanım var. Onunla kampa gidiyorum. Önemli olan kendinize o zamanı özel olarak ayırmanız. İçe dönükler de insan sever ve sevilmeye, hayatı paylaşmaya ihtiyaç duyar. Tabii bizim kendiyle baş başa kalabilmek gibi bir süper gücümüz var. Ama bu hayatımızda kimseyi istemiyoruz anlamına gelmiyor. Yakın ilişkiler bizim kendi içimizde dengeli ve hayatın zorluklarına karşı dirençli olabilmemizde kritik rol oynuyor. Ben bunu eşim Tankut hayatıma girdikten sonra tam olarak anlayabildim aslında. Karşınızdaki sizin için doğru bir insansa ve daha önemlisi siz kendiniz için doğru bir insansanız, kendi ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı anlayıp dile getirebiliyorsanız, hayatınızda sürekli bir romantik ilişki olması, yani süre giden bir romantik ilişki olması gerçekten aşı gibi bir şey. Ama illa romantik bir ilişki olmak zorunda değil. Gerçekten değil. Yakın ve yıllanmış arkadaşlarınız da olabilir. Kardeşleriniz, kuzenleriniz, aile üyeleriniz olabilir. Biyolojik aileniz ya da seçilmiş aileniz. Yanında kendinizi tamamen kendiniz gibi hissedebileceğiniz, olduğunuz gibi bırakabileceğiniz birileri olması çok önemli. Çünkü mesleğimiz, yani aslında tabii çoğu meslek gibi farklı personalar kullanmamızı gerektiren bir iş. Ve zaman zaman da kendimiz olarak insan içinde var olmaya ihtiyacımız var. Bunun için hak ettiğini düşündüğünüz ilişkilere yatırım yapın. Arayın, sorun, ilgilenin, ihtiyaç halinde yanında olun. Yani size uygun gelecek şekilde ve sıklıkla yapın bunu tabii. Burada önemli olan sevdiğiniz insanları önemsemek ve bunu onlara hissettirmek. Burada bir püf nokta da şu: az önceki bu sevildiğine inanmayı seçme meselesi gibi varlığınızın fark yaratacağına inanmayı seçmelisiniz. Aman ben gitmesem ne fark eder, yokluğumu anlamaz bile dediğiniz durumlarda çoğunlukla yokluğunuz fark edilir ve varlığınız fark yaratır. Ben bunu zaman içinde çok hata yaparak öğrendim açıkçası. Çevrenizdeki insanlar için zannettiğinizden daha önemli olabilirsiniz. Kendi gücünüzü küçümsemeyin. İşte böyle. Bütün içe dönük arkadaşlarımın sessiz dünyalarına sevgilerimi yolluyorum. O derin ve zengin iç dünyanızın bize sunacaklarını görmeyi de sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Umarım tiyatrocu olun ya da olmayın, meslek hayatı gözünüze daha az korkutucu görünüyordur. Bu konuyla ilgili kişisel bir tecrübeniz varsa bunu da yorumlarda paylaşmanızı çok isterim. Beraber konuşalım. En önemlisi de kendi dengenize öncelik verin. Zaten gerisi kendiliğinden geliyor. Ve unutmayın, bu işte beraberiz.